Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Kader konusuyla ilgili diğer bir mesele de tedbir. Evet. Ne yapacağız yani? Hocam burada Genel Rifai Hazretleri'nin kader, tedbir, tevekkülle ilişkili olan şiiri var. Her şeyin mukadder olduğuna dair diye. Onu okusak, açıklasak nasıl olur acaba? Çok iyi olur canım. Ah neye beyhude emekler, neye bu sayu emel, gelir elbet başına her neyse hükmü ezel. Burada tabii şeklen emek vermek, gayret etmek Allah'ın emri olduğu için efendim daima şiirlerinde sonsuz gayrete teşvik ederken bir taraftan da gayretine güvenen insana karşı bu şiirle cevap veriyor. Evet. Sen niye bu kadar beyhude emeklerine güveniyorsun? Çünkü sen sonuç noktasını koyacak adam değilsin. İşte bu nokta çok önemlidir. Bizim öğretme diye bir derdimiz olmamalı. Bizim başkalarına öğüt verme gibi bir derdimiz olmamalı. Bizim başkaları üzerine tesir etmek, onları adam etmek gibi bir derdimiz olmamalı. Bütün bunlar Allah'ın vazifedir. Kulun vazifesi ise sadece Allah'tan emredilen şekilde hareket etmektir. Bu yüzden kul söyler, tedbir alır, al dediği için alır. Allah al dediği için alır ama tedbirine güvenmez. Çünkü beyhude emekler gelir elbet başına. Her neyse hükmü ezel. Görüyorsun ki ezel mutlaka ve mutlaka kulun başına gelecektir. Mesela ben çok görmüşümdür. Mücevherlerini yanına alan, evde tutmayayım hırsız girmesin diye elindeki çantayı çalarlar. O daha tedbirsiz bir hareket olur. Sonuçta yani ne de aşırı karar alırsan orada mutlaka bir imtihana tabi tutulursun. Bu yüzden gayret et fakat ya bil ki her şey Allah'a ait. İlaçlar dahi, doktorun verdiği ilaçlar dahi tesirini Allah'ın emriyle gösterir. Bazen de Allah istemezse tam ters tesir yapar. Uyku ilacı uykusuzluğa, uykusuzluk ilacı da uykuya sebebiyet verir. Onun için Allah ateşe yan demezse yanmadığını İbrahim faslında bize öğretmiştir. Doğru. Geçemez mürgi saadet ele dünyada muhal, çalışırsın gece gündüz tutulur mu bu hayal? Dünyada her şeyin varlık olduğunu zanneden ve bütün ömrünü dünyayı geliştirmek, mükemmelleştirmek, kendi dünyasında kendini var etmek için geçiren insanlar sonuçta çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Çünkü dünyada hiçbir şey bizim istediğimiz şekilde olmaz. Sonuçta her istediğimiz olsa dahi o istediğimizden vazgeçtiğimiz için gene istediğimiz şekilde olmaz. Burada çok önemli bir nokta vardır. Mesela adamın biri Allah'a yalvarmış. Efendim ne olur isteklerimi verin de benim bitkilerim büyüsün. Mesela yağmur isteyeyim, yağmuru verin. Yani şartları müsait kılın ne olur diye yalvarmış. Hakikaten ekinlerine yağmur demiş, yağmur yağmış. Bir rüzgar demiş, rüzgar esmiş. Ekinler dev gibi olmuşlar. Ve sonucunda adam toplayacak fakat içinde bir tane bile tohum yok. Nasıl olur böyle bir şey? Bu kadar mükemmel şartlar olmasına rağmen dediklerinde acı çekmediği için doğurmadı demişler. Yani hiçbir şey mükemmellikle sonuç noktasına eremez. Öyleyse dünyada mükemmellik beklemek abes bir istektir. Başka bir şey değil. Dedi la rahate fit dünya habibi muteal. Buna karşı ne gülünç ne abes olmaz mı makal? Bu dünyada rahat yoktur kızım. Rahat diye bir şey olamaz. Rahat ancak insanın kalbinin içindedir. İnsan Allah'ın istediği gibi yaşarsa her hareketinden rahat eder. Yaşamazsa herkes ona batar çünkü kendinden memnun değildir. Bir insanın başkasıyla kavgasının tek sebebi kendiyle kavga halinde oluşuyla alakalıdır. Dolayısıyla bu dünyada rahat diye bir şey yoktur. Bunu çok iyi algılamak ve her cemalin
bir celale, her celalinde bir cemale kapı olduğunu unutmamak lazım. Zülcelali vel ikram. Allah'ın sıkıntılarının ardından da mutlaka ikramı gelir. Geçiyor cümle gelenler yine bir bir gidiyor. Kimi devran bu cihetten acep azat ediyor. Yani Allah kimi dünyada tutmuş ki Peygamber Efendimizin mübarek vücudu dahi bu alemden ezel alemine göçmüşler. Demek ki vücutlar geçicidir. Vücutlar şirktir. Daha doğduğun an şirk işlemiş olursun. Çünkü şirk örtmek demektir. Vücudunu Allah'ın ismini örtmekle şirk işlemiş olursun. Dolayısıyla bu şirk olan kısımların yok olması lazım ki ezeli ve ebedi kalsın. Ama buna dünya mevkiinden bakarsan ölümü bir felaket olarak görürsün. Eğer hakikatten bakarsan ölümden daha zevkli hiçbir şey yoktur bu alemde. Deme geldim geleli çekmedeyim ben elemi. Gele bir gün ki tahassürle ararsın bu demi. Evet, yani ben sıkıntıdayım. Şikayeti hayatımızdan çıkarıp atacağız. Öf, pöf lafları kadar Allah'ın gücüne giden laf olamaz. Her an sana rahmetini yağdıran bir Allah'tan bahsediyoruz. Her an, aralıksız. Ve sen onu şikayetle değerlendiriyorsun. Şimdi bir taraftan ana baba evladını akıtıyor, çocuk şikayet ediyor. Tıpkı buna benziyor. Yani bu kadar nankörlük olabilir mi? Kimden şikayet ediyorsun? Ettiğin her şey Allah'la alakalı. Dolayısıyla onun rahmeti bu kadar vericiyken, bu kadar akarken, şükürle bunu idrak edeceğimiz yerde şikayetle gaflete düşmek, Allah'tan uzak olmak, Allah'ım ben hastalık istiyorum, sıkıntı istiyorum, bela istiyorum diye Allah'a yalvarmak gibidir. Onun için of demeyelim, ah diyelim. Ahın içinde elif, yani Allah'ın birliği, hü ve peygamberde tecelli eden hakikati vardır. Ah dersek hem Allah'a hem peygambere olan aşkımızı göstermiş oluruz. Düşün evladı Resul'e neler oldu ne hele. Aman Allah ne yaman vakayı dilsuz ne çile. Yani ben layık mıydım? Beni sevmiyor mu? Allah da bu kadar çile verdi lafları kadar Allah'ın gücüne giden şeyler olamaz. Dünyada en çok acıyı ben çektim diyen bir peygamberle beraberiz. Ve Peygamber Efendimizin bütün evlatları Kerbela vakkası ne demektir? Dünyada hiçbir peygambere yapılmamış eziyetler peygamber ve ailesine yapılmıştır. Bu hem de Müslümanın Müslümana yaptığı şekilde. Yani bunlar akıl alacak hadiseler değildir. Burada dikkat edilmesi gereken Hazreti Hüseyin'in veya işte peygamberin paratonel gibi acıları çekerek her acıya kulun katlanabileceğini insanlık alemine göstermesidir. İşte buna iman ettiğimiz zaman utanırız. Ufacık şeylerden şikayet etmekten utanırız. Kesilen başlara bak sen dökülen kanlara hep. Yeri evladı Resul'ün kanı yuğmuş idi hep. Yani düşünebiliyor musun, Kerbela'da şakır şakır kafalarını kestiler. Beni burada en etkileyen şey Hazreti Hüseyin'in bütün bu olayları bilerek hiç silahlanmadan çok azıcık, yani küçücük bir orduyla sadece kılıçlarla o mevkiye gitmesi, Kerbela denen bela makamına gitmesi. Evet. Ve şimdi bir baba olarak düşün, evlatlarının parçalanacağını bildiği halde kendi şehadetini en sona bırakması, hepsinin gözünün önünde acılar içinde şehit oluşunu görüşü ve sonunda da kendi şehadeti. Buradan anlaşılıyor ki Hazreti Hüseyin akıl almaz bir iman ve inanç göstermiştir. Hadiseleri, en acısını bile Allah için güzel karşılama sanatını bize öğretmiştir. Burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün bir sahabeden birisi peygamberden sonra bir yemek veriyor. Muazzam bir örtü örtüyor. Ondan sonra yemekte o örtü kirlenince de örtüyü alıyor, toparlıyor ve fırının içine atıyor. Herkes ne yaptın, bu örtü çok kıymetliydi, niye attın deyince korkmayın korkmayın diyor. 10 dakika sonra örtüyü fırından çıkarıyor. Hiç yanmadığı gibi lekelerin hepsi kaybolmuş, pırıl pırıl temizlenmiş. Sen bunu nasıl biliyordun, nasıl iman ettin deyince peygamber bu örtüde yemek yedi. Yemekten sonra da mübarek dudağıyla örtünün üzerine öptü ve Allah'a şükretti. Peygamberin dudağının değdiği yerden acı ve sıkıntı kalkar, ateş kalkar. Ateşin sıkıntısı kalkar, temizlenme başlar diyor. Hazreti Hüseyin'in devamlı boynundan öperlermiş Hazreti Peygamber. Görüyoruz ki onu
sıkıntı ve belasını Allah aşkıyla belayı bala çevirmek nasip olmuş olmalı ki Hazreti Hüseyin bunlara o küçücük vücuduyla tahammül etmiş olsun. Bakıver onlara bir nefsine gör kıymetini. Düşün hem onlara nispet neymiş himmetini. Yani kendine yapılanlara bak, bir de onlara yapılanlara bak. Utan yani. Ben nasıl bunları çekiyorum demeye utan. İnsan küçücük hadiseleri kendini sanki en acı çekmiş insan gibi büyütüyor. Halbuki kendini onlarla mukayese etse, en sevilenlerle mukayese etse haline şükretme sanatını elde eder ve onların indinde çektiklerinin ne kadar hafif olduğunu idrak eder. Senin ah of dediğin, çektiğin elem-ü cefa, ufacık katre değil mi buna karşı acaba? Ya küçücük bir deryada katre gibi senin çilen ve derdin. Çünkü seninkine çile ve dert denmez. Ede gör nefsine kenan, esefü gam mı keder. Buna dünya dediler, böyle gelir, böyle gider. Hazreti Kenan Rıfai Hazretleri kendini hatırlatıyor. Nefsine bunları hatırlat. Bu dünyadır. Sadece bunları öğrenmek ve anlamak için geliyorsun. Hiçbir şey değişmeyecektir. Her an aynı devir yaşanmaktadır. Devirler arasında fark yoktur. Her zaman bir Kerbela vardır. Vücutların içinde Kerbela olur. Çünkü nefis Yezid'i, ruh Hüseyin'i karşısında hep mücadele etmektedir. Bu hadiselerden ders al da nefis Yezid'ini ruh Hüseyin'i ile yen ve o şekilde Allah'ın manasına ulaş diyor hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık hocam. Fakat bu tedbir olayını nasıl yapacağız o zaman? Neye beyhude emekler, neye bu sayu emel? Gelir elbet başına, her neyse hükmü ezel. Tedbirimizi alacağız fakat tedbirimize güvenmeyeceğiz. Kaderden kaçınmayacağını bileceğiz. Kaderden korkmayacağız. Kaderi yaşarken göstereceğimiz gafletten korkacağız. Bir öğrencim bana Allah benimle olduktan sonra hiçbir sıkıntının önemi yok. Hepsini kolay karşılayabiliyorum. Yeter ki gaflette olmayayım demişti. Çok etkilenmiştim. Biz Allah'la olma sanatını elde edelim. O zaman hadiseler tesir etmez. Yakan ateş yakmaz. Onun için tedbiri alalım. Niye alalım? İşe yaradığı için değil. Allah Kur'an'da al dediği için alalım. Sevgili emrettiği için yapalım. Allah cümlemize nasip etsin. Amin hocam. Teşekkür ederim.